Segmentasyon ne demek biliyor musun? Ciddi soruyorum bu arada. Bilmiyorum. O yüzden buradayım. Piramit ne demek biliyor musun? Mısırlar yapmıştı. Şöyle bir şey değil mi? Okey, güzel. En azından piramidin ne olduğunu biliyorsun Enes. O da beni... Yani şu... Bak. Şu... Bu ne? Sen bunları niye koydun Niko? Kayıt mı yapıyorsun? Evet. Harbi mi? Bu çakıya benzer şey var ya. Evet. İşte bu bir segmentasyon piramidi. Şunu açınca... Açamıyorsun. Nasıl bir şey? Bu nereden çıktı bu arada? Böyle bir şey... Oğlum sen şey misin lan? Kaçakçı şey misin? Gaspçı falan mısın? Bununla adam genelde gasp ediyor. Neyse. Şu an aslında her geçen gün şey daha kritik. Müşterileri doğru şekilde tasnifleme, sınıflandırma. Segmentasyon bu aslında. Segmentasyon çok daha böyle havalı duran versiyonu ama aslında tasnif etmek demek. Yani belirli müşterileri belirli gruplara ayırmak demek. Ya segmentasyon gün sonunda. Ve segmentasyon piramidi de aslında bize şeyi anlatıyor. İşte senin sonuçta belirli bir müşteri profilin var. İşte bunlar arasında daha gelir düzeyi yüksek olanlar olabilir, daha orta seviye olabilir, daha düşük seviye olabilir. Yani müşterilerini gelirlerine göre de tasnif edebilirsin, segmente edebilirsin veya müşterilerini aslında genel davranış biçimlerine göre tasnif edebilirsin. Pazarlamada en çok kullanılan segmentasyon piramidi, işte segmentation, işte piramit denen İngilizcesi. Olay şu. Mesela biz bir ürün çıkardığımızda yeni bir hizmet de olabilir, ürün de olabilir. Bir buna böyle ilk atlayanlar oluyor, değil mi? Böyle işte bir şey yapıyorsun ve o ilk defa onu böyle hemen işte deneyen ve kullananlar olabiliyor. Veya işte bir ürün yapıyorsun ya da daha doğrusu şöyle yurt dışında ya da başka bir yerde bir teknoloji çıkıyor. Bunu ilk adapte eden ve kullanmaya başlayan bu yenilikçi olayı bazı firmalar olabiliyor. Bir de daha sonrasında bunu görüp bunun devamında başkalarından görüp etkilenip bunu kullanmaya başlayanlar olabiliyor. Aslında bunları anlatan bir olay ve pazarlamanın temelinde ilk başta kime hitap edeceğin, ilk başta kiminle yola çıkacağın çok kritik bir şey. Niye? Çünkü o piramidin en altındaki bir üsttekilerin ne yaptığına bakıp onları takip eden ve ona göre satın alma kararını veren müşteri kitlesi için en kritik olay o ilk başta deneyen ve ilk kullanan insanların veya aslında kendine örnek aldığı o rol model firmaların, insanların bir şeyi kullanıp kullanmaması. Bununla ilgili işte mesela her sektörde öncü markalar, öncü firmalar, öncü insanlar olabiliyor. Mesela sen çok diyelim ki yeni nesil bir kahveci açacaksın. Yeni nesil kahveci açtığında sektördeki en iyi yeni nesil kahvecilere gidip bakıyorsun, tamam mı? O zaten en iyi olmasının bir sebebi var çoğu zaman. Çoğu zaman böyle yenilikçi şeyleri ilk olarak o denediği, kullandığı için o aslında en iyilerden biri oluyor. Ve sen de gidip bakıyorsun, ona diyorsun ki işte bu denemiş, bunu kullanmış, ben de bunu kullanayım. Ve yavaş yavaş adapte olmaya başlıyorsun. İşte o ilk kullanan, ilk yapan kişi genelde trendsetter oluyor, tamam mı? Belki o trendi veya o konuyu, o teknoloji veya yeniliği başka bir yerden gördü o da. O da belki ilk kendi keşfetmedi ama o ilk başladığı için trendsetter, yani o trendi ilk yaratan kişi olmuş oluyor. Daha sonrasında ikinci etapta onu gören belki etraftaki kahveciler de onu uygulamaya veya onu böyle taklit etmeye başlıyor. O da genelde bizde böyle işte aslında genel birçok terminolojisi var, birçok terim var bunu kullanılan da early adapter deniyor onlara da ikinci segmente. Yani görüp böyle hızlıca adapte olan ve yakından takip eden o en üstteki, en başarılı örnekleri çok hızlı onları yani tabiri caizse taklit eden aslında. İkinci gruba da early adapter deniyor. Yani öncü şekilde, hızlı bir şekilde adapte olan, işte taklit eden, kopyalayan diyelim veya ilham alan kesim diyelim ondan. Yani ilham alıyor ondan. Daha sonrasında aslında o etrafındaki o bölgesindeki belki kahveciler de bunu şey yapıyor. Daha sonrasında bunu bu arada İstanbul'daki mesela çok ünlü bir kahveci, işte bölgesinin etrafındaki kahveciler ve belki sonra Anadolu şehirlerindeki işte kahve dükkanı sahiplerinin İstanbul'da bu dükkanları görüp ilham alıp onları uygulamasına da benzetebiliriz. İşte bu Anadolu'daki diğer dükkanlar bütününe de aslında
hani birçok farklı sektörde başka isimlendirmesi var ama mesela örneğin işte biz Herschel'da falan Mall Club deniyordu bunlara. Mall Club ne demek? Yani AVM'lerde gezen kitle, yani daha daha büyük bir kitle, yani anlatabiliyor muyum? Şimdi sen çok özellikli bir sneaker, bir ayakkabıyı gidip mesela AVM'deki herhangi bir dükkandan alamazsın yani. Çok özelleşmiş bir sokak arasındaki, belki sadece o koleksiyonu satan ya da sadece o markanın o özel koleksiyonunu satabilen veya satan bir sneakercıdan alabiliyorsun. Onu gidip AVM'de bulamazsın mesela. O yüzden aslında piramidin en altında ve en kalabalık grubu temsil eden kitleye de Mall Club deniyor. Bu hani bu kitlelerin bu arada ya da bu isimlendirmeler, bu segmentlerde şey de olabiliyor işte, A grubu, B grubu, C grubu diye de nitelendirilebiliyor. Özellikle hani bu son tüketici, yeme içme vesaire konularında. Hani A, B, C grupları aslında bir tık daha gelir düzeyine göre de gruplanıyor. O yüzden onu biraz daha ayrı tutmak lazım. Çünkü bahsettiğim aslında segmentasyon piramidi konusu sadece veya tek başına böyle geliri şey yapmıyor. Çünkü örneğin bu bahsettiğim en alttaki en geniş, yani piramidin en altındaki en geniş kitlede belki o trendsetter, en üstteki kadar parası olan insanlar var yani. Parayı nitelendirmiyor, anlatmıyor ama dediğim gibi bir yeniliği, bir hizmeti hani ilk olarak keşfetme, kullanma ve ona adapte olmayı nitelendiriyor. Bununla ilgili sorunuz var mı bu arada? Hani şey, eee, hani böyle anlamadığınız ya da oturmayan bir şey. Piramitleri beğeniyor musun? Ben çok beğeniyorum. Çok orada var ya, aşırı rahatsız ediyor Mısırlılar, öyleymiş. Sürekli bununla ilgili haber var. Ya çok fazla rahatsız ediyorlarmış etrafında bu insanları, yani sürekli bir şey satayım, şunu al, seni gezdireyim falan diye. Hani olur ya böyle turistlere dadanırlar. O aşırı fazlaymış bu arada Mısır'da. Hani belki Türkiye'li de ilgili insanlar böyle söylüyor dışarıda ama bu baya baya fazlaymış Mısır'da. Neyse, gitmedim o yüzden bilmiyorum. Peki bu piramidin mesela en üst kısmına hitap edebilmek ve onları oynayabilmek için sonuçta direkt onları oynadığımızda işimiz bir tık daha kolaylaşıyor. Hem orta hem alt sekme de bize gelmiş oluyor. Daha mı maliyetli oluyor yoksa daha mı fazla uğraşmamız gerekiyor ya da çok daha fazla mı pazarlama faaliyeti yapmamız gerekiyor? O en üst segmenti ikna etmek için mi? Aynen öyle. Ya çok güzel soru. Aslında şöyle bir durum var. En üst segmentteki müşteri, trendsetter, bir yandan çok kolay, yani bir yandan eğer gerçekten iyi bir ürünün varsa, yani superior, böyle diğer rakiplerine kıyasla üstünlük sağlamış ve daha iyi fiyat performans dengesi kurmuş bir ürüne sahipsen, bir anda aslında yani ikna etmesi daha kolay da bir müşteri. Ama aynı zamanda da adı üzerinde trendsetter ve çok daha bilgili, çok daha araştıran bir müşteri kitlesi de olduğu için ikna etmek de zor olabiliyor. Bir de trendsetter ve daha bilgili ve biraz da böyle özgüvenli müşterinin şey refleksi çok fazla olabiliyor. Ya ben en iyisini bilirim zaten. Ben bunu kullanıyorum ve sen zaten iyi olsaydın seni kullanırdım gibi. Onu kırmak biraz zor olabiliyor. Orada aslında özellikle böyle genç girişimcilerin zorlandığı konulardan bir tanesi o. Orada ciddi bir reputasyona sahip olman gerekebiliyor karşı tarafı ikna etmek için. Ya da gerçekten çok 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 iyi bir ürün olacak. Ve işte birkaç referansla, arkadaşla falan işte tavsiyesiyle gideceksin o müşteriye ki onun o ilk duvarını kırıp ona o yaklaşımı sağlayabilesin. E, Biraz network gerekiyor oralarda. Yani ilk işte, yani yine aynı şey. O ilk şeytanın bacağını kırmak deniyor ya. Onu kırıp o bir tanesini ikna etsen zaten o bir tanesiyle diğerine gidebiliyorsun gibi oluyor. Gerçekten çok kritik o en üsttekileri ikna etme tarafı. Zaten birazcık da açık söylemek gerekirse şöyle bir şey oluyor. Yani ya her zaman en iyi ürüne sahip olan değil. Aslında buralarda o şeytanın bacağını kırabilenler çok başarılı olabiliyor. Yani e, biz mesela çok şanslıyız, yani İKAS tarafı için söylüyorum. Bizim yani hem çok daha iyi bir ürünümüz var, superior bir ürünümüz var. Hem de network'ümüz var. Yani ikisinin bir arada olmuş olması tabii çok büyük bir avantaj. Ama hani bunlardan biri olmasaydı daha zor olabilirdi o trendsetter account'ları şey yapmak için. Ben mesela
Yani şey biliyorsunuz, hani bazı müşterilerle ilk konuştuğumuzda bu trendsetter diyebileceğimiz veya early adopter, hani şey diyenler oluyor bize. Ya ben tabii görüşelim ama hayatta geçmem mesela Shopify'dan deyip de sonra bir ay sonra geçişini sağladığımız çok müşteri olabiliyor. Aynı konu işte. Belki onları ilk ön yargıyı kırmak zor olabiliyor ama bir defada onu kırarsan daha sonrası zaten geliyor yani ve onu örnek göstererek, referans göstererek o piramidin altındaki yüzlerce, binlerce, belki 10 binlerce müşteriyi geçirebiliyorsun yani. Neyse. Teşekkürler.